Son. Anne, anne, anne yalvarış yankıları boş sokakların sessizliğini bozuyordu. Melez yarasına elini bastırarak gitmek istediği yere varmak için sokaklar arasında sendeliyordu. Yol ayrımına geldiğinde güneşin yüzünü gösterdiği yerden kaybolduğu yere doğru baktı. Gözlerinden yağmur yağıyordu. Dizlerinin üstüne düştüğünde anladı ki o hiçbir ırka veya kültüre ait değildi. O sadece insandı. Ardında bıraktığı kan başını döndürmeye yetmişti. İki farklı ırktan oluşan kanına ilişti gözleri. Renklerinde bir farklılık yoktu. Diğer insanların taşıdığı kanla aynıydı. Ellerini inceledi. Yaşadığı toplumdaki insanların rengine pek benzemese de bunun ne önemi vardı? İnsanım ben diye haykırdı. İnsandı ve hatta diğerlerinden daha özeldi. Fakat insanlar ön yargılarının esiri olmuş, hayatı ona zehir etmişlerdi. Dalgın dalgın yere baktı. Gözleri donuklaştı. Gözlerinden akan yaşlar durdu. En son annesini ve hiç görmediği babasını düşündü. Yüzünde acı bir gülümseme belirdi ve ağır ağır gözleri kapandı. Başlangıç. Mahallede dillere destan güzelliği ile ünlü kadın evinden çıktı. Sokağın köşesine geldiğinde güneşin doğduğu sokağın başındaki apartmana yeni taşınan erkeği gördü. Kadın kendilerinden çok farklı görünen erkeğin simsiyah gözlerinden ve esmer teninden bakışlarını alamıyordu. Yanından salına salına geçerken uzun uzun karanlığa baktı. Kadın bu sokağın bu kadar kısa olmasından ilk defa şikayetçiydi. Kadın sırf bir kez daha o simsiyah gözleri görebilmek için tüm yollarını bu sokaktan geçirir olmuştu. Mahallede günden güne artan dedikodular da aralarına taşınan ırkları, renkleri, kültürleri, dinleri farklı bu aileyi konuşmaları içini her gün biraz daha burkuyordu. Neden diye sorduğu sorular kafasının içinde dönüp duruyor, ardından kalbini sorguluyordu. Bir sefer görmüştü. Neden bu konuşmalar canını acıtıyordu? Bir kere daha neden görmek istiyordu? Zaman denen ve insanı deli eden ilaç nihayet fayda etmişti. O sabah kadın erkeği bir kere daha gördü. Tanıştılar. Uzaklardan göç eden bu yabancının konuşması, esprileri ve hatta kızması bile çok farklıydı. Bu farklılıkların yarattığı yakınlığı kadın tek başına yaşamıyordu. Erkek de renkli gözlü ve beyaz tenli bu kadından etkilenmişti. Erkek buraya temelli geldiklerini ve buradan gitmek istemediklerini söylüyordu. Kadın sevinmişti bu sözlere ve hayaller kurmaya başlamıştı bile. Günler sonra artık bu iki yabancı kendilerini bir ve vazgeçilmez görüyorlardı. Güzel günler iki insanın birbirine inanmasıyla gelir. Onlara göre mutlu günler gelmişti. Birleşmişler ve hatta iki farklı kandan yaşama tutunan bir bebek bekliyorlardı. Saf duyguların kindar duyguları yenmesi hiç de kolay değildi. Haber mahallede yayılınca kadın ile erkek ailelerine evlenmek isteklerini söylediler. Kadının ailesi bu fikre şiddetle karşı çıktı. Dışarıya bile çıkmasına izin vermiyorlardı. Bir gün evin de boş olmasından yararlanarak evden kaçtı. Sevdiğinin evinin önüne geldi. Ev boştu. Her yere baktı. Fakat ne erkekten ne de ailesinden bir izi vardı. Bir müddet dolandı. Sordu etrafa. Mahalleli sanki ağız birliği yapmış gibi hep aynı şeyi söylüyorlardı. Gittiler. Güneşin battığı yerdeki apartmanlardan birinde yaşlı bir teyze dayanamadı. Acıdı kadının haline ve anlattı her şeyi. Meğerse kendi ailesi ve mahalleli bir olup bu yabancı aileyi kendi kültürlerini ve kanlarını bozacağı düşüncesiyle öldüresiye dövmüşler. Onlar da can güvenliklerinin kalmamasından dolayı geçen gün sabaha karşı apar topar taşınmışlar. Yaşlı kadın dahil kimse onların nereye gittiğini, hatta yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmiyordu. Kadın hırsla evine, ailesinin olduğu yere geldi. Babasıyla tartışmaya başladı ve hatta daha da ileri giderek babasından kendisini öldürmesini istedi.
öldürmediği takdirde karnında taşıdığı çocuğa kimsenin dokunamayacağını mahallelinin de duyacağı şekilde haykırdı. Baba kızına karşı nefret doluydu ama öldürecek kadar cesur değildi. O cesareti kendinde bulamadı. Kadın o günden sonra tüm insanlara karşı gelerek karnındaki bebeği korudu. Hiçbir zaman içindeki sevdiğine kavuşma umudunu köreltmedi. Er ya da geç bir gün kavuşacaklarına ve aşklarının meyvesini beraber büyüteceklerine inandı. Doğum sancıları geldiğinde intikam bekleyen ailesi ve mahalleli tek başına doğum yaparken ölür belki diyerek dokunmadılar. Ama istedikleri olmadı. Kadın sürünerek hastaneye gitmek için sokağa çıktı. Fakat gitmek istediği yere varamadan Melez'i sokağın ortasında dünyaya getirdi. Melez'in gözleri de aynı babası gibi simsiyahtı. Teni ne esmer ne de beyazdı. Üstelik saçlarının rengi de farklıydı. Kadın çocuğuna sevdiği erkeğin adını koymak istedi. Ancak yetkililer yabancı isim olduğu için bunu kabul etmedi. Melez'in ilk dışlanışıydı bu hayatta. Bebekliğinde annesi hariç kimse onu sevmedi. Çocukluğunda kimle oynasa, kimle arkadaş olmaya yeltense o çocuğun ailesi buna izin vermiyordu. Bu durumu gören annesi bir çocuk gibi devamlı Melez'le oyun oynuyordu. Annesi Melez'i eğitim kalitesi iyi olan başka bir mahallede bulunan okula göndermek istedi. Okuyacağı okul dahi önceden belirlenmişti. Karnında taşıdığı sancılarla sokak ortasında doğurmak zorunda kaldığı çocuğun ne ismini koyabiliyor ne de nasıl yaşayacağına karar verebiliyordu. Bu karmaşık duygular içinde çocuğu ile kendini kabul eden bir kişi buldu. Kadın mecburen evliliği kabul etti. En azından aile ve mahalle baskısındansa bir kişiyle uğraşmak daha kolay olurdu. Evliliğin ilk yıllarında her şey yolunda gidiyordu. Ta ki evlendiği kişiden Melez'e kardeş doğuruna kadar. Annesi ikinci çocuğunu eve getirdiğinde kocası Melez'in çocuğuna dokunmasına dahi izin vermedi. Kadının iki kardeşi bir arada tutma çabası yeterli olmuyor, çok görülüyordu. Yıllar bu şekilde geçti. Artık iki büyük çocuğu vardı. Melez hayatta başarıyı yakalamıştı. İyi bir işi vardı. İkinci çocuğun ardında da babası vardı zaten. Ama yılların çilesi kadını yorgun düşürmüştü. Erken gelen hastalık bu mutlu günleri daha fazla görmesine izin vermedi ve hayata veda etti. Melez için hayat yeni başlıyordu. Annesinin defninden sonra akşam eve geldiğinde üvey babası tarafından evden atıldı. Aşağı mahallede bir ev tuttu. Yıllar içinde mahallelinin kendini kabul ettiğini sanıyordu. Ama insanlar sadece annesinin onu korumasından dolayı susuyormuş meğerse. Bunu sonradan öğrenecekti. Her gece kulaklarında babası ve annesi hakkında mahallenin söylediği sözler çınlıyor. Dedesinin, anneannesinin ona düşman gibi bakışları gözünün önüne geliyor. Onu uyutmuyordu. Babasının yaşadığı yeri bulmak ve oraya gitmek istiyordu ama gitse bile kendini onlara kabul ettirememekten korkuyordu. Çünkü eğer kabul etmiş olsalardı zaten şimdiye kadar kendini bulurlardı. Herkes yattıktan sonra annesiyle babasının tanıştığı sokakta gezintiye çıkardı. Yine böyle bir gece karşısına kardeşi çıktı. Onun annesinin hatırasını bozduğunu, onun yüzünden insanların annesi hakkında kötü konuştuğunu söyledi. Sanki annesi onun da annesi değildi. Melez sadece kardeşinin gözlerine baktı. Farklı olduğu için istenmiyordu. Kendisi de yorulmuştu kimlik arayışından. Kaldı ki ismi bile annesinin seçtiği değil, zoraki konulmuş olan bir isimdi. Sustu kardeşinin karşısında. Cevap vermedi. Kardeşi daha da sinirlendi. O sustukça Melez'e vurmaya başladı. Vurdu ama siniri geçmemişti bir türlü. Etrafına baktı. Çöpün yanında duran şişeyi gördü. Aldı, kırdı ve sapladı Melez'in karnına. Durdu birden hayat ikisi içinde. Birkaç saniyeliğine de olsa. Önce kendine gelen kardeşi oldu ve arkasına bile bakmadan oradan kaçtı. Melez kendine geldiğinde ise canı acıyordu ve düşünebildiği tek şey bu acıyı dindirmekti. Ama nasıl? Düşünecek vakti kalmamıştı. Aklına ilk gelen şeyi yapmalıydı. Annesiyle babasının birbirini gördüğü yere gitmek. Yıllarca dinlemişti annesinden nasıl birbirlerine aşık olduklarını, nerede başladığını aşklarının. Unutmamıştı anlattıklarını. Dün gibi kulaklarındaydı. Ölüme yaklaştığını hissettiği anlarda bile.